Sigortacı Kafası. Merhaba, Sigortacı Kafası'nın yeni bir programına hepiniz hoş geldiniz. Türk sigorta ekosisteminin uzmanından öğrenme, bilgi paylaşma platformu Sigortacı Kafası her hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla sizlerle bir arada. Peki bugünkü konuğumuz ve konumuz kim Zeynep Hanım? Bugün çok ilginç bir konu ve ilginç bir konuk var, değil mi? Bugün çok özel bir konuğumuz var. Biliyorsunuz Anadolu Sigorta bu yıl 100. yılını kutluyor. Bugün de konuğumuz Anadolu Sigorta'nın Genel Müdürü Mehmet Tuğtan. Yani 100 yaşındaki bir sigorta şirketinin genç genel müdürü. Evet, yaşlanmayan bir şirket aslında demek ki. Çok teşekkür ediyorum. Beni de genç kategorisine aldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. Bu yıl Anadolu Sigorta 100. yılını gerçekten çok güzel etkinliklerle kutluyor ve hepimize ne kadar güzel bir iş kolunda, ne kadar topluma dokunan bir meslek içinde olduğumuzu hatırlatan çok güzel mesajlar alıyoruz. 100. yıl etkinliğinize katıldığımda beni çok etkileyen, derinden etkileyen ve yaptığım işin güzelliğini bana tekrar hatırlatan bir söylem vardı. Sigortacılık bir iş değildir, topluma verilmiş bir sözdür. Gerçekten pek çok meslektaşımız da bundan çok etkilenmiş. Bugün bununla başlayalım. Çünkü Anadolu Sigorta Cumhuriyeti'nin de sembollerinden aynı zamanda hepimizin kalbinde, gönlünde yeri başka olan bir şirket. Evet, aslında çok güzel bir noktadan başladınız. Çünkü söylediğiniz gibi sigortacılık yalnızca bir meslek değil, topluma verilmiş bir sözdür şiarı. Aslında bizim kuruluş DNA'mızdan geliyor. Şöyle bir geçmişe döndüğümüz zaman, 100 yıl öncesine, hatta 100 yıldan biraz daha öncesine döndüğümüz zaman öyle bir dönem düşünün ki çok sayıda savaş, kaybedilmiş on binlerce can ve bir yandan kurtuluş mücadelesinin arkasından bağımsızlık mücadelesi, Doğru. Siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıktan ayrı olamayacağı söylemi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonuyla Cumhuriyet'ten yalnızca 1,5 yıl sonra 8 Mart 1925 yılında kurulmuş bir Anadolu Sigorta. Gerçekten çok zor bir dönem çünkü savaştan çıkmış bir ülke. Türklerin bankacılık yapamaz, finansla uğraşamaz söylemlerinden hareketle dediğim gibi o eşsiz vizyon aslında önce 1924 yılında Türkiye İş Bankası'nı kuruyor. Türkiye İş Bankası'nın kuruluşundan 6 ay sonra da yine Türkiye İş Bankası eliyle Anadolu Sigorta kuruluyor ve kurulduğu dönemden itibaren de başta kamu binaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, tonlarca kamu özel binalar sigortalanıyor. Ve aslında bir yandan sigortacılığın oluşumunu devam ettirirken aslında bir yandan da ekonomik ve toplumsal gelişimde de öncü bir rol üstleniyor. Örneğin 1930'lu yıllarda daha ülke tarım toplumu ve başaktan depoya şeklinde geliştirilen ve bugünün belki ilk tarım sigortaları anlamını taşıyan tarım sigortacılığını başlatıyor. Dünya genelinden uluslararası uzmanlar getiriyor bu konuda. Sonra ülke sanayileşmeye başlıyor. 1925 yılında demir yollarına verilen teminatlardan sonra ülkenin sanayileşme hamlesiyle birlikte işte demir çelik tesislerinden cam tesislerine, daha sonra barajlardan, köprülerden, hidroelektrik santrallerinden, yani ülkede ne kadar büyük yatırım varsa Anadolu Sigorta'nın aslında emeğini görüyorsunuz. Bir anlamda da şöyle, hani topluma verilmiş bir söz kavramı 1929 yılı mesela Anadolu Sigorta'nın ilk büyük sınavını veriyor. Ankara Tahtakale yangını, büyük bir yangın. 2 gün içerisinde Anadolu Sigorta hasar ödemelerini gerçekleştiriyor. 1942 yılında İstanbul Fen Fakültesi olarak kullanılan Zeynep Hanım Konağı kül oluyor. Hızla Anadolu Sigorta ödüyor. Burada biz bir yandan birazdan da sohbetini yaparız. 100 yıllık tarih kitabımızı yazıyoruz. O dönemde mesela Zeynep Hanım Konağı'nın yangından sonra dönemin, onu okumak isterim gerçekten çok kıymetli. Dönemin rektörü Ordinarius Profesör Doktor Cemil Biysel şöyle diyor. Anadolu Sigorta Şirketi memleketin en yüce bilgi evine karşı en büyük saygı ve en iyi niyetle hareket ederek enkaz içinde nakledilmiş enstitüler içinde hemen bir şey indirmemiş ve 315.440 lirayı derhal üniversiteye teslim etmiştir. Arkasından yani biliyorsunuz ülkemizde zaten sıkıntı bitmiyor.
1954 Kapalı Çarşı yangını, 1975 Sultanhamam yangını ki bilirsiniz Türkiye sigortacılık tarihine geçmiş en büyük yangındır. Her birinde çok kısa süre içerisinde çok büyük miktarları ödüyor. Yine aynı şekilde ülkemiz maalesef çok büyük deprem badireleri, çok büyük acılar atlattı. Yani baktığınız zaman 1992 Erzincan, 2011 Van, 2020 Elazığ ve İzmir, nihayetinde de zaten hepimizi yasa boğan maalesef 6 Şubat 2023 Maraş merkezli deprem. Her birinde tabii ki kaybedilen canlılar hiçbir şekilde yerine getirilemiyor ama bir anlamda bütün bu yaraların sarılmasında Anadolu Sigorta gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla işte topluma verilmiş söz o kuruluş DNA'sından geliyor ve bizim için gerçekten o toplumsal faydayı, toplumsal dayanışmayı yaratmak her zaman ön planda oluyor. Bir yandan da aslında bütün bu gelişmelerde Anadolu Sigorta bir yandan sigortacılığın okulu misyonunu üstleniyor. Evet. Baktığınız zaman Kesinlikle. birçok ilk ürün Anadolu Sigorta tarafından sektörle tanıştırılıyor. Evet. Konuda. Yani baktığınız zaman yani en yaygın anlamda sağlık sigortası 1980'lerde Anadolu Sigorta tarafından ortaya çıkartılıyor. 1984 yılında bugün paket poliçe dediğimiz konut poliçesi 17 ayrı teminatı birleştirip Mavi Sigorta adıyla paket çıkartıyor. 1986 yılında ilk elektronik cihaz sigortasını getiriyor. 1990'lı yıllarda ilk hukuksal koruma sigortasını, ilk mesleki sorumluluk sigortasını getiriyor. Yani bütün bunlar aslında Anadolu Sigorta'nın bir yandan da sektörü geliştirmek, sektörde yeni ürünler kazandırmak, koruma açığını gidermek için farklı branşlarda hizmet vermek adına önemli adımlar olarak görüyoruz. Gerçekten. Çok gurur verici gerçekten. Kesinlikle. Yani hep böyle bir öncü olup diğer Kesinlikle. şirketlerin de diğer know-how'ı geliştirip daha da iyi teminatlar artık var ülkemizde. Yani sadece Anadolu Sigorta değil. Bundan feyz alan bütün şirketler, ülkedeki aslında sanayileşme, teknoloji, kültürün gittiği yönde Doğru. Anadolu Sigorta'da başta olmak üzere Evet. hep yeniliklerle geldiler. Bir de hani 100 yıllık 8 Mart 1925 Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında tarihiyle Anadolu Sigorta tarihi kol kola gidiyor, örtüşüyor. Aslında Anadolu Sigorta'nın tarihini izledikçe, orayı öğrendikçe aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini de öğreniyorsun. Bu seneki kuruluş galamızda da zaten o temayı işlemiştik. O ortamda o galaya da şey yapmak isteriz. O galayı zaman zaman konuşuyoruz. Yani neden bu galayı böyle bir gösteri halinde sunmuyoruz acaba? Sunmaz Anadolu Sigorta diye de konuştuk yani kendi aramızda. Çünkü olağanüstüydü. Evet, belki biraz tadı damaklarda kalsın diye düşünerek de böyle hareket etmiş olabiliriz. Tabii çok büyük bir emek vardı onun arkasında. Kesinlikle. Gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim tabii kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik koordinatörümüz Berna Ergüntan'ın ve ekibinin muazzam bir başarısıdır o. Gerçekten. Geçmişte de böyle güzel başarıları olduğu için ben böylesine zorlu bir projeye girerken, böylesine zorlu bir yapıma girerken hiç gözüm arkada değildi. Biz yaklaşık 1 yıl önce başladık. Tahmin ederim. Hikayesi de şöyle çıktı biraz aslında. Ne yapacağız dedik. Yani bir gala gecesi önemli olmalı ve hatıralarda kalmalı. Yani hani sıradan olmamalı, alışageldik olmamalı falan diye düşünürken yine aynı ekibin yaptığı bir iş vardı. Oturuyoruz bu arada yönetim kurulu başkanımız Sayın Füsun Tümsavaş, işte Berna Ergüntan, ben falan sohbet ediyoruz. Ne yapalım, ne yapabiliriz? Benim aklıma, daha doğrusu aslında hepimizin aklına belki de aynı anda gelmiştir ama belki ilk ben söyledim, çok da hatırlamıyorum. Dedim ki bir usta bin usta projemiz vardı bizim, hatırlarsınız. Onun kapanışında da çok güzel bir iş yapmıştık. Bir yine dans ve müzik ağırlıklı bir gösteri, çok önemli güzel bir gösteriydi o da. Ben çok hayran kalmıştım. O zaman İş Bankası'ndaydım. Görevim İş Bankası'ndaydı. Çok hayran kalmıştım gerçekten. Dedim ki en azından öyle bir şey olmalı. O duyguyu yaratacak. O duygu iniş çıkışlarını, işte kimi zaman mutlu olacağız, kimi zaman üzüleceğiz, kimi zaman gözlerimiz dolacak. Öyle bir şey ayarlayalım diye. Sağ olsun ekibimiz, tabii işin profesyoneli Beyhan Murphy ile birlikte çok güzel bir iş çıkardılar. Ne oldu? Aslında Cumhuriyet tarihimizi anlattık biliyorsunuz. Kesinlikle. Cumhuriyet tarihimizi anlatırken de Anadolu Sigorta'nın geçirdiği evreleri, yine o dediğim gibi bir yandan ekonomik ve toplumsal değişimler, dönüşümler sürerken Anadolu Sigorta'nın hangi noktalarda nasıl değdiği, ülke için ne yarattığı kavramı güzel bir şey çıktı ortaya. Tabii müziğin de inanılmaz bir birleştiriciliği ve hafızası var. Hani belirli bir yıldan sonra yaşımız gereği artık söylenen
şarkıları da hatırlıyoruz, o dönemi de Doğru. hatırlıyoruz. Ve sigortanın aslında hayatın her alanına değdiğini de çok güzel gösterdi. Çok güzel harmanlanmıştı. Gerçekten o Cumhuriyet'in 100 yılı 10 yıllık dönemlere bölündü ve hepimiz onu yaşadık. Beni en çok şaşırtan da Mehmet Bey nerede diye bakıyorum. Bir baktım sahnede, kanepede. İşte sıradan olmasın dediğimiz biraz da öyleydi. Yani Orada çok sıcaktı sahneye çıkıp gerçekten. konuşmalar da yapabilirdik ama esas olan o değildi. Yani esas olan o duygunun. Çünkü hani Anadolu Sigorta anlatılmadı orada. Tabii ki. Cumhuriyet tarihimiz, Tabii ki. sigortacılık Hepimiz vardık ve orada. tabii ki sigortacılık sektörünün 100 yıllık tarihine, 100. yılında birçok yerine dokunmuş öncü bir şirketin tabii ki tarihi anlatıldı. Ama dediğim gibi sıradanlıktan uzak olması bizim için Kesinlikle hatırda kaldı. Tadı da damağımızda kaldı. Belki bir usta bin ustadan bahsettin. Belki oradan Anadolu Sigorta'nın çok da güzel aslında sürdürülebilirlik projeleri de oluyor. Anadolu Kütüphaneleri, bir usta bin usta, Ormanın Gözü, benim aklıma gelenler, hatırladıklarım. Buralarda nasıl karar veriyorsunuz? Bu seçimleri nasıl yapıyorsunuz bu projelere? Önümüzdeki dönem yeni şeyler var mı? İpuçları? Şöyle nasıl karar veriyoruz? İçtenlikle karar veriyoruz bir kere. Yani bunu bir PR malzemesi olarak düşünmüyoruz. Gerçekten toplumsal fayda yaratabilecek işleri tasarlıyoruz. Son döneme baktığınızda, son 20 yıla baktığınızda, son 15 yıla baktığınızda bir usta bunlardan bir tanesi. Yani kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri nasıl canlandırabiliriz? Düşüncesiyle ortaya çıkmış ve 10 yılında 1000 usta yetiştirmiş. 50 tane kaybolmaya yüz tutmuş meslekten 1000 usta yetiştirmiş durumda. Ve bugün hala o ustaların, işte ölmeye yüz tutmuş dediğimiz mesleklerin, ustalarının ayakta olduğu, gayet güzel işlerini yürüttüğü ve aslında geleceğe taşıdığı, geçmişin mirasını geleceğe taşıdığı bir proje oldu. Hala etkileri son derece güzel bir şekilde. Evet. Proje bitmiş olmakla birlikte 10 yılın sonunda etkileri geleceğe doğru taşımış durumda ve hala devam ediyor. İşte bir başka işimiz 2022 yılında başladığımız Ormanın Gözleri projemiz. O da herhalde yangınlardan sonra. Evet, yani o da çok canımızı yakan, hani ülkenin ekonomisine, toprağına, doğasına inanılmaz acısını hissettiğimiz bir dönemden sonra ortaya çıkmış bir iş o da. Biz Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde insansız yangın gözetleme kuleleri, teknolojiyle donatılmış 7/24 ormanlarımızı gözetleyen insansız gözetleme kuleleri inşa ediyoruz. İlkini 2022 yılında yaptık. 2023, 2024 ve 2025 yılında devam ediyoruz. Hala devam edeceğiz. Bu yıl tamamlanan 2 tane kulemizle birlikte 12 oldu. Ama yıl sonuna kadar 16 kuleye ulaşacağız. Harika. Bu 12 kule yaklaşık 550 bin hektarı 7/24 Gözetliyor. ve Mayıs itibariyle 155 yangını Tespit etti. Erkenden. Olağanüstü. Evet. Büyümesini önleyerek Olağanüstü. tespit etti. Gerçekten çok önemli bir iş. Bu işe devam edeceğiz. Bu gerçekten çok ormanlarımızı kaybetmek yok diyoruz. Doğru. Hani bir de hani iklim değişikliği, küresel ısınmanın falan çok gündemde olduğu, risklerin çok çeşitlendiği dönemde gerçekten tam sigortacılığa yakışan bir proje oldu. Evet, tam bir sigortacılık projesi aynı zamanda. Bir yandan da aslında işte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bizim Tabii ki. 17 tane amacımız. Evet, kılavuzumuz. Dolayısıyla bunlara dair birçok şey yapıyoruz. Yine gurur duyduğumuz başka bir iş Anadolu Sigorta Kütüphaneleri. Biz ilkokullarımızda kütüphaneler kuruyoruz. Önce kendi kuruluş yerimiz olan Kavacık, Beykoz'da başlayarak, Beykoz ilçesinde başlayarak, daha sonra Ümraniye ve Üsküdar'da. Bunun yanı sıra Urfa Haliliye'de görme engellilerin okuduğu bir okulda daha kapsayıcı olması adına ve Eskişehir'de geçen yıl kaybettiğimiz bir çalışanımız Kayahan Kula'nın ismini vereceğimiz ve Eskişehirli olduğu için orada yaptığımız bir kütüphaneyle 26 adet kütüphaneye ulaştık. Olağanüstü. 16 bin öğrenciye ulaştık ve 35 bin kitaba ulaştık. Yaklaşık. Harika. Bu da yine çok gurur duyduğumuz ve devam edeceğimiz projelerimizden bir Harika. tanesi. Yine o sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hareketle denizlerimiz kirlenmesin diye Deniz Temiz Derneği, Turmepa'ya Evet, Turmepa'ya yönelik bir desteğimiz var. Yat ve tekne
poliçelerindeki belli primleri oraya aktarıyoruz. aktarıyorsunuz. Böyle çok sayıda projemiz var. Yeni projelerimiz de olacak tabii. Harika. Yani- Ama dediğim gibi bunu içselleştirilmiş, mış gibi yapmadan, gerçekten inanarak yaptığımız Zaten işler olunca hani ciddi bir değer. Bu amaçla kurulmuş bir şirket 100 yıl önce bu amacını da hala devam ettiriyor ki bence bu çok değerli. Evet gerçekten Kesinlikle. çok değerli. Peki Mehmet Bey, sigortada bu zamana kadar sektörde öncü rol üstlenmiş, yenilikleri getirmiş Anadolu Sigorta'nın gelecek projeleri neler? Evet şimdi Peki tabii... Anadolu'ya geçmeden Mehmet Bey yeni sigortacı sayılır. Bankacılıktan sigortacılığa değiştirme. Sigortacılığı nasıl görüyor? Geleceğe nasıl bakıyor sigortacı? Onu da Anadolu Sigorta'nın bunun Tamam, içine koysak birleştirelim. birleştirelim Tamam. soruyu diye şey yaptım. Şöyle... Hani bize bir Evet, sigortacılık şeyi çizer misiniz turu? Doğru söylüyorsunuz. Yani 22 yıl bankacılıktan sonra sigortacılık tarafına geçmek benim için de enteresan oldu. Ama şunun altını çizeyim. Çok yabancısı değildim. Çünkü biliyorsunuz İş Banka Bankası sigortacılığı. çok sayıda iştirakleri. Ben banka sigortacılığını da yönetiyordum bankada ürün müdürüyken. Aynı zamanda Milli Reasürans Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştım. Ve en son bu göreve atanırken de Anadolu Hayat Yönetim Kurulu üyesiydim. Dolayısıyla aslında çok da yabancısı olduğum değildi ama ben öyle zannediyorum. Tabii Yani geldiğim andan Yönetim itibaren kurulu üyeliğiyle ne kadar- genel müdür olup direksiyona geçmek arasında çok büyük fark Evet, var. ne kadar zor, ne kadar multidisipliner bir alan olduğunu gelince fark ettim. Kolay olmadı. Bu arada Ocak sonu göreve başladım. Ben 6 Şubat'ta deprem oldu. Deprem oldu. Bu tabii gerçekten çok zor bir şeydi benim için. Ama bir yandan da şöyle diyorum hani iyi taraflarından bakmak lazım denir ya. Bunun iyi tarafından bakılacak bir şey yoktur ama kendi açımdan 3 yılda öğreneceğim 3 ayda öğrendim. Doğru. Dolayısıyla o anlamda da beni hızlı bir şekilde adapte eden bir şey oldu ama sigortacılık tabii çok başka bankacılıktan. Yani çok başka gerçekten. İki tarafın bakış açısı, finansal tarafı ayrı. O tarafı söylemiyorum ama iş yapış şekli, risk üstlenme şekli çok başka. Ve çok ciddi bir potansiyeli olan bir yer. Yani hani bankacılıkta işte bankacılığın hitap ettiği nüfus belli bir orana gelmiş durumda. Ama sigortacılıkta penetrasyon hala çok düşük. Çok ciddi bir potansiyel var ülkede. Ve bu potansiyeli karşılayabilecek bir sigorta sektörü var. Dolayısıyla aslında doğru adımlar, doğru hamleler tasarlandığında gerçekten işin çok ileri bir noktaya varacağı, koruma açıklarının hızla giderilebileceği bir noktaya gelecek bir sektör. Çok kıymetli bir sektör. Daha gelir gelmez zaten bunu anlıyorsunuz. Ve tabii işin içine de girince varlıklarınızı koruyorsunuz. Ülkenin varlıklarını koruyorsunuz. Hane halkının varlıklarını koruyorsunuz. Artık bir şeyi yerine koymak o kadar zor ki. Doğru. Dolayısıyla onu korumak da bence çok kutsal bir şey. Hal böyleyken biz ne yapıyoruz? Yani tabii 100 yıllık deminden beri konuşuyoruz. O biriktirdiklerimizle gurur duyuyoruz ama bir yandan da geleceği inşa edecek olmanın heyecanı Kesinlikle. içerisindeyiz tüm ekip. Genç bir Kesinlikle. ekibimiz var. Kesinlikle. Dinamik bir ekibimiz var. Kuvvetli bir ekibimiz var. Şimdi tasarladığımız şey şu. Çift elli organizasyon. En temelde bu. Yani bugünün işi ve geleceğin işi olarak. Dolayısıyla biz bir yandan güçlü mali yapımızı, güçlü sermaye yeterlilik oranımızı, karlılık oranlarımızı, penetrasyon oranlarımızı bir yandan korumaya devam edeceğiz. Bu sol el, bu devam edecek bir şey ama bir yandan da sağ elle geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki gelecekte farklı iş yapış şekilleri, çalışma hayatı, toplumun dinamiği, işte teknolojinin gelişimi, hiçbir şey bugünkünden daha yavaş olmayacak. Yani her şey çok daha hızlı olacak. Hızlı, evet. Dolayısıyla bu teknoloji kullanımı, iş süreçlerinizi adapte etmek çok önemli. Yani biz bu arada şeyi de yine onu da altını çizmek isterim. Teknolojiyi, dijitalleşmeyi, inovasyonu, girişimciliği bunları popüler kavramlar olarak kullanmıyoruz. Gerçekten iş süreçlerimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Her adımda bunları tasarlıyoruz. Ve işte yapay zeka kullanımından robotik süreçlere kadar, girişimlere verdiğimiz destekten ki söyleyeyim Evet, şimdi biraz sohbet çok kısa, etmiştik arkadaşlar. çok Ondan yakın da bir zamanda, bahsederiz. çok yakın bir zamanda hayata geçirdiğimiz bir şey. Girişimlere verdiğimiz desteklerden inovasyona dayalı işbirlikleri geliştirmeye çok paydaşlı geleceği tasarlıyoruz. Ama bunun altında en temelinde tabii teknoloji kullanımı yatıyor. Güçlü insan kaynağımızla birlikte yenilediğimiz, güncellediğimiz, dönüştürdüğümüz altyapılarımızla birlikte geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Orada şeyden bahsedeyim. Çok yeni çünkü dün yaptık. Evet. Jüri günüydü dün bizim için. Biz World Cup All Start girişim hızlandırma programı başlattık.
birçok dikeyde, aslında 9 dikeyde ama sigortacılık başta olmak üzere dijitalleşme, sağlık, mobilite gibi dikeylerde çok sayıda başvuru aldık programımıza. Bir kısa liste oluşturduktan sonra dün de 12 tane girişimimiz sunumlarını yaparak jüri gününde değerlendirdiler. Pazartesi günü sonuçları açıklayıp kazananlarla yolumuza devam edeceğiz. 4 aylık bir program olacak bu. 4 ay sürecek. 4 ay boyunca konusunda uzman kişilerden mentorluk alacaklar. Girişimleri nasıl hızlandırırlar, yatırıma nasıl erişirler, şirket nasıl yönetilir gibi tonlarca konuda 4 ay boyunca onlara destek olacağız. 4. ayın sonunda da bir demo day ile onları İş Bankası grubu, şirketleri ve yatırımcılarla buluşturup bir ekosistemin tamamlayıcısı olacağız. Bunun yanında bir de Mart ayında girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Maxis Girişim Sermayesi Yatırım Fonu AŞ'yle onlarla birlikte. Büyük ihtimalle Temmuz gibi tüm prosedürleri tamamlandıktan sonra orada da girişimlerimize destek olmaya, yatırım yaparak destek olmaya başlayacağız. Bu ben de çok sevdiğim bir konu. İnovasyon, startuplar özellikle son dönemlerde de yoğun olarak ilgi gösteriyorum. Bu 12 şirketi bulurken siz mi bir fikri verdiniz yoksa fikri olan şirketleri mi davet ettiniz sürece? Şöyle yaptık. Şimdi zaten çok deneyimli bir ekibimiz var. Bankamız World Cup projesiyle yıllardır bu işi yapıyor. Bir o ekibimiz var. Bankamızın girişimcilik ekibi. Bir yandan da yine bankamızın altında konumlanmış yapay zeka fabrikamız var. Dolayısıyla aslında o iki oluşumla birlikte biz de birlikte hareket ederek istediğimiz alanları belirledik öncelikle. Ondan sonra da zaten başvuruları açtık. Başvuruları açtınız. Hiçbir kısıtlama yapmadık başvurularda. Tüm başvuruları aldık. Yanlış hatırlamıyorsam zaten 100'e yakın bir başvuru aldık. Ama tabii o 100 başvurunun içerisinde... Tabii, elene 12 12 tanesi öne çıktı. Harika, yani çok güzel yapmışsınız. Belki de sigorta sektörünün, yani sadece Türkiye değil globalde de sigorta sektörünün teknolojiyi daha yoğun kullanmasının bir yöntemi de bu tip startupları desteklemek. Zira biraz önce sen çok güzel bahsettin, iki el dedin. Evet, mevcut iş öyle çok akıyor ki yani bazen günlük işin akışına içinde akışına gerekiyor kapılıyorsunuz. O doğal olarak o bir kenarda da geleceği düşünmek lazım. Peter Hinse diye bir yazarın, ben yıllar öncesinde bir konuşmasını yapmıştım. O zamanı 4'e bölmüştü. O senin çift elinle bağlayacağım. Bir bugünümüz var. Bir yarınımız var. Bir de yarının ötesi var. Yani today, tomorrow, beyond tomorrow diye anlatmıştı. Bir de çok büyük vaktimizi alan aslında shit of yesterday, geçmişin pislikleri evet. demişti. Maalesef bunu koşarken bugün ve geçmiş çok vaktimizi alıyor. Geleceğe yeteri kadar vakit ayıramıyoruz. Evet. Bu tip girişimler aslında bu geleceğe bakmayı destekleyen inisiyatifler olarak karşımıza çıkıyor. Çok doğru. Aslında yani liderler şöyle, evet geçmişte bir tortu var ama orada güzel şeyler de var. Dolayısıyla aslında geçmiş geleceğe uzanan bir köprü olmak zorunda. Biz liderler onu sağlayabiliyoruz. Ekipler buna uyumlanabiliyor ama mutlak surette hani rekaberlik kavramından da hareketle bu taraftan beslenmek gerekiyor. O sizi daha hızlı geleceğe taşıyabilecek şeyleri. Yoksa aksi takdirde her şeyi tüm şeyi kendi kaynaklarınızla yapamazsınız. Yapmanız da doğru değil. Doğru değil. Dolayısıyla böyle rekabet yerine iş ortaklıklarıyla rekaberlik kavramını aslında sigortacılığın da doğasında bir orkestra yönetmek var. Tabii. Çok paydaşlı bir Çok paydaşlı bir yapı. Yani, hep o yüzden ekosistem diyorum ve ben sigorta sektörü demiyorum hiç artık ekosistem diyorum. Hakikaten çok paydaşlı bir yapı. Sektör de çok ekosistem. Her bir şirket de kendi içinde daha küçük ekosistemlere sahip. Gerçekten çok paydaşlı ve bunu beceriyor yani sigorta sektörü bence bu orkestra şeftini gayet iyi yönetiyor. Tabii. Diğer taraftan çok da fazla yeni kariyer oldu sigortacılıkta. Hani eskiden bildiğiniz tipler işte acente bir poliçe verir, hasarcı olur, operasyoncu olur gibi ama bu özellikle neslin beklentileri. Bu daha önce de bahsetmiştik. Hatta Yavuz Bey programda bu hiper kişiselleştirme. Yani sigorta şirketlerinin yönlerini de değiştirdi ve yepyeni kariyerler çıktı. Anadolu Sigorta bu yeni kariyerleri açmada gençlere nasıl bir insan kaynakları politikası izliyor, strateji izliyor? Şimdi bence yine şuradan başlayabiliriz. İlk açılışta söylediğiniz şey bence önemli. Sigortacılığın sadece bir meslek değil, topluma verilmiş bir söz olduğu
kavramı önemli bence. Çünkü bir kere toplumsal dayanışma yaratıyorsunuz. Kesinlikle. İnsana dokunmanın en etkili yöntemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hani en temelde sigortacılık mesleğini seçecek olan veya şu anda sigortacılık mesleğini yürüten genç arkadaşlarda benim ilk beklediğim şey şu. Bir kere insan odaklı olmak ve yüksek bir etik anlayışına sahip olmak. Yani çünkü sigortacılığın tam özünde bu oluyor. Ama bunun dışında şimdi baktığınız zaman bir yandan da multidisipliner bir alan diyoruz sigortacılık için. Nasıl? Sigortacılık bölümü, iktisat, işletme, aktüerya mezunları falan bu tarafta giriyor. Ama baktığınız zaman Anadolu Sigorta 29 farklı mühendislik branşında istihdam yapıyor. Ve işte bambaşka kavramlar var artık. İşte risk yönetimi başka bir noktaya taşıdı. Veri analitiği, veriden anlam çıkarma, büyük datayı anlama, bu verileri işleme, buradan içgörüler üretme, bunlar gerçekten çok kıymetli hale geldi. Dolayısıyla aslında bu yetkinlikler bir yandan da geleceğin sigortacılarını bugünden şekillendiriyor ama ilk iki kavramım çok önemli. Onlara sahip olmak zorunda sigortacı. Evet. Bu 29 farklı mühendislik branşı dedim ama bir yandan da sigortacılık sektörü hukukla, mimarlıkla, sağlıkla, denizcilikle Tabii ki. o kadar ilgili ki. Yani kaptanlar, avukatlar, hemşireler, doktorlar aynı zamanda sigortacılık sektörünün gelişmesinde aday olan yine meslekler olarak ortaya çıkıyor ki biz Anadolu Sigorta'daki sigortacılık sektöründe bolca görüyoruz. Buralar çok yaygın. Ne yapıyoruz? Güzel şeyler yapıyoruz. Mesela üniversitelerle işbirlikleri başladık. 2 yıl oluyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi ile başladık. Sonra Karatay Üniversitesi ile devam ettik. En son Marmara Üniversitesi'ni ekledik. Ne yapıyoruz? Son sınıf öğrencilerine bütün akademik kütüphanemizi açıyoruz. Bizim profesyonellerimiz yani yöneticilerimiz gidip ders anlatıyor orada. Bir de laboratuvar şeklinde ekranlar açıyoruz. Yani poliçe üretimi, teklif alma, teklif üretme. Sahayı da görüyorlar. Aynen öyle. Yani orada. çıktıkları zaman işin sadece teorisinde değil, pratiğine de hakim olmuş bir şekilde neredeyse istihdam garantisiyle çıkıyorlar. Harika. Dolayısıyla bu işbirliklerini geliştirmek bence sektör adına da önemli. Kesinlikle. Çok da güzel belki bir de örnek. O da projelerimizden Evet, biri. projelerimizden Hatta benim bir tanesi. Evet. Evet. Dolayısıyla yani şey önemli. Biz şunu anlatmaya Bu arada deneyimden ziyade potansiyel bizim için önemli. Yani Anadolu Sigorta bir yandan da kendi kaynağını alıp yetiştiren, kendi yöneticilerini tamamen içerisinden çıkaran bir kurum. Evet. O yüzden deneyim değil, potansiyel. Bir de şunu söylüyoruz. Bu bir iş değil, sorumluluk. Evet. Valla Ya, ağzınıza valla sağlık. umarım 200. yıl kutlamasında ki bizler olmayacağız tabii ki. Ama bu programdan küçük bir kesit yayınlanır inşallah 200. yıl Anadolu Sigorta kutlamasında İnşallah. diyelim. Aslında programımızda sonuna geldik. Evet, evet. Belki Mehmet'e son bir soruyu siz sorabilirsiniz Zeynep Hanım. Evet, bundan sonra sizin planınız neler? Genç bir genel müdür, bankacılıktan sigortacılığa geçmiş ve çok da güzel bir vizyon paylaştınız bizimle. Hem kişisel olarak bundan sonra. Kişisel olarak hedefimi mi söylüyorsunuz? Kişisel olarak hedefim belli. Yani şöyle, bütün az önce konuştuklarımızın altında yatıyor bu. Topluma fayda yaratmak. Tek düsturumuz bu. Çalıştığımız kurumların içerisinde, bünyesinde birer neferi olarak topluma fayda yaratmak. Bunu nasıl yapacağız? Şirketimizin bir kere sermaye yapısını daha da güçlendirerek yapacağız ki kaldıraç etkisiyle daha fazla teminat verelim. Doğru. İşlerimizi otomatize edeceğiz, teknoloji kullanacağız ki daha verimli olalım. Kaynağımızı daha verimli alanlara kaydıralım. Daha çok yere dokunalım. Evet, dolayısıyla aslında 2. yüzyılımızda da yine sürdürülebilirlik projelerimize devam ederek o toplumsal faydayı daha üst seviyelere taşımak olacak. Dolayısıyla 2. yüzyılımızda aslında İnşallah. temel düsturumuz bu. Vallahi Benim hayır. de kişisel hedefim de bu. Hayırlı olsun inşallah 2. yüzyılda 1. yüzyıldan da daha başarılı bir Anadolu Sigorta. İnşallah tüm sektörümüz için öyle olur. Kesinlikle. Ve ben 15-16 yıldır sektörde çalışıyorum. Tabii bu süre zarfında birliklerde de görev aldım. Son dönemde bankacılıktan
sigorta sektörüne gelen yöneticilerin gerçekten sigorta sektörüne çok güç kattığına inanıyorum ki Mehmet de Evet, kesinlikle. bunlardan biri. Sağ olun. Çok başarılar diliyoruz Çok teşekkür çalışmalarınızdan. ederiz. Çok Tekrar sağ olun. kutluyoruz 100. Sağ olun. yılınızı. Tüm ekip arkadaşlarım adına ben de teşekkür Sağ ederim. olun, çok size. teşekkür Sağ olun. ederiz. Evet, Sigortacı Kafası'nın bir programının daha sonuna geldik. Bugün Anadolu Sigorta Genel Müdürü sevgili Mehmet Tuğtan'ı ağırladık. Tabii konumuz 100. yılında Anadolu Sigorta'ydı. 100 yılını konuştuk, geleceği konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Zeynep Hanım'ın hatırlatmalarını bırakıyorum. Çok teşekkürler Uğur Bey. Tekrar çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Evet, bir sigortacı kafası da sona erdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek hepinize sevgiler. Sigortacı kafası.